Hepiniz hoş geldiniz. Görüyorsunuz bugün çok güzel bir yere geldik. Bugün Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde plaja tam olarak 700 metre yakınlıkta yer alan projemizdeyiz. Buranın 4 yıl önce inşaatı tamamlandı. Oturum sitemiz de başladı. Ve burada 2 tane havuzumuz var. Hemen arka tarafında görüyorsunuz. Burada size ait yani bahçenizde bir özel havuzumuz var. Ve aynı zamanda sitemizin içerisinde büyük bir ortak havuzumuz var. Şimdi bu muhteşem villamızı giriş tarafından başlayalım ve birlikte tanıyalım. Şu anda sitemizin ilk giriş kısmındayız. Hemen arka tarafında görüyorsunuz elektrikli otomatik bir kapımız var. Ve hemen karşı tarafında bir güvenlik kulübemiz var. Sağ tarafımızda ise yani ilk ev bizim kendi evimiz. Çelik kapımız var. Çelik kapının hemen ön tarafında bu bölüm camla kapatılmış. Ve hemen içeriye girdiğimde karşı tarafımda bir oturma yerimiz var. Ve aynı zamanda bir dolap konumlandırılmış. Dış cephemize baktığımız zaman ahşap tercih edildiğini görebiliyorum. Hemen karşı tarafında ahşap kaplamalı bir kapımız bulunuyor. Yerlere baktığımız zaman 60'a 120 seramikler kullanılmış. Ve çelik kapıdan içeri girdiğimizde karşımda uçan merdivenlerimizi de görebiliyoruz. Hemen bu kısma bakalım. Bu kısımda bir akıllı ev sistemimiz var. Yani ekranımız bu bölümde yer almış. Uzaktayken bile evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Hemen zemin kattan başlayalım. Birazdan dışarıyı göstereceğim. Bahçe alanlarını göstereceğim. Ve hemen tiyolar vermek istiyorum. Bu evimizin bodrum katında çok güzel alanlarımız var. Bu evimiz toplamda 3 kattan oluşuyor. Bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olarak bir tuvalet ve bir duş alanımız yer almış. Tabii olmazsa olmaz zemin katta aile büyüklerimiz için ya da gelen misafirlerimiz için bir yatak odası var. Ve yatak odası da havuz manzaralı. Yani buraya gelen misafirleriniz bence çok uzun süre kalabilir. Çünkü havuz manzarası var, bahçe manzarası var. Bu manzarayı bırakıp evlerine döneceklerini çok düşünmüyorum. Yani bu evi alırken misafirleri de göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Hemen karşı tarafında bir uçan merdivenimiz olduğunu söylemiştim. Karşı tarafında bir dolabımız var. Bu kısımda bir ayakkabılık, yan tarafında ise bir portmanto düşünülmüş. Yani gelen misafirlerinizin ceketini buraya da asabilirsiniz. Salon tarafına geldiğim zaman yine aynı seramikler devam ediyor. 60'a 120 olarak kullanılmış. Burada bakıyoruz bir şöminemiz var. Şöminemiz etanolü olarak düşünülmüş. Yani sıvı yakıtlı olarak tercih edilmiş. Ve hemen yan tarafında bir televizyon ünitesi var. Ve kullanılan mermer burada komple aynı. Karşı tarafına baktığım zaman da bu bölümümüzde bir ada mutfaklı mutfağımız yer alıyor. Ocağımız bu kısımda yer almış, elektrikli olarak kullanılmış ve üst tarafında aspiratörümüz yer alıyor. Beyaz eşyalarımız da 5'li set olarak içerisinde dahil. Ve hemen arka tarafında bu bölümde bir fırın, üst tarafında mikrodalga yeri tercih edilmiş. Karşı tarafında çift kapaklı bir buzdolabı yani ankastre buzdolabı yerimiz var. Tabi buzdolabını sizin almanız gerekiyor. Elektrikli süpürge sistemimiz var. Yani şu şekilde bir borusu var, duvarın içerisinden çıkıyor. İstediğiniz zaman bunu kullanabiliyorsunuz. İşiniz bittiği zaman da şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Ve şurada da mandalı var. Mandalı da kilitlediğiniz zaman içerisinde kalıyor. Şimdi devam edelim. Ön terasımız var. Ön terastan bahçe alanına çıkmak istiyorum. Kapı pencerelerimize baktığımız zaman alüminyum tercih edildiğini görebiliyoruz. Hemen ön tarafımızda bir balkon alanımız var. İsterseniz bu bölümü kapatabilirsiniz. Kış aylarında bile burada zaman geçirebilirsiniz. Hemen yan bahçemize gelmek istiyorum. Evin en keyifli olan yerlerinden bir tanesi yan bahçemizdeyiz. Yan bahçemize geldiğim zaman hemen karşı tarafında burada yapay bir duvar oluşturulmuş. Güzel, oldukça şık görünüyor. Hemen karşı tarafında 35 metrekarelik bir özel havuzumuz bulunuyor. Özel havuzumuzun hemen giriş kısmında bir basamağımız var. Basamağın olduğu yeri jacuzzi olarak değerlendirilmiş ve aynı zamanda burada 2 tane motor var. Yani havuzu besleyen farklı bir motor sistemi var. Jacuzziyi besleyen farklı bir motorumuz var. Onların tesisatlandırmaları da burada hemen görmüş olduğunuz gibi çimlerin altında. Burada hem yedek su deposu var yani denge deposu var. Hem de aynı zamanda motor dairesi bu bölümde yer alıyor. Tabi bu villamızda farklı olan bir şey var. Hemen onu da sizlere söylemek istiyorum. Burada yapay çim var. Hollanda'dan geldi yani yurt dışından geldi. Özel bir çim. Yani canlı çim değil, suni bir çim var burada. Bahçeniz kış ve yaz aylarında komple böyle yeşil görünüyor. Sulamaya da ihtiyaç duymuyor tabii ki. 35 metrekarelik havuzumuz taşman olarak tercih edilmiş. Hemen havuzumuzun baş kısmına baktığım zaman da bir şelalemiz bulunuyor. Havuzun baş kısmında yine bu bölümde bir kameraya alanı oluşturulmuş. Zemini ahşap, üst tarafımız ahşap ve şurada görüyorsunuz oldukça güzel böyle bir ışıklandırmamız da burada akşamları oldukça güzel olur diye düşünüyorum. Hemen karşı tarafımızda burada yine ahşap
tercih edilmiş. İlk videoya açıldığında görmüştünüz. Dışarıdan bir girişimiz var. Yani bahçeden bir girişimiz var. Yine bir bahçemiz daha var. Oradan da farklı bir giriş var. Bir de evin çelik kapısı var. Bir de binamızın ön kısmına kapalı garaj kısmımızdan bir girişimiz var. Yani burada toplamda 4 tane girişimiz var. Görmüş olduğunuz gibi bir girişimiz buradan ve hemen girdiğiniz zaman içeride sağ tarafta bir depolama alanımız var. Hem fazlalık eşyalarınızı koymak için hem de aynı zamanda su kesintisi olsa bile siz burada etkilenmiyorsunuz. Çünkü hemen karşı tarafında görüyorsunuz 1 tonluk burada bir su depomuz var ve burada su arıtma sistemimiz, yani yumuşatma sistemimiz var. Fazlalık eşyalarınızı da buraya depolayabiliyorsunuz. Hemen buradan çıkar çıkmaz bakalım, burada bir duş yerimiz var. Tavandan olarak yağmurlama sistemi düşünülmüş ve hemen karşı tarafında bir palmiye ağacımız bulunuyor. Bahçe peyzajımız da oldukça şık görünüyor. Buradan devam ederken burada bir dolabımız daha var. Bu dolabımızın içerisine de tabi burada doğalgaz olduğu için doğalgaz kombisi takarak bu evi yaz ve kış aylarında 7/24 kullanabilirsiniz. Yani kış aylarında da yerden ısıtma sistemini kullanabiliyorsunuz. Zemin kattaki yatak odasından da buradan havuza doğru çıkabiliyorsunuz. Şimdi villamızın yan cephesine doğru geçelim. Villamızın yan cephesine doğru geçerken size kısaca bilgiler vermek istiyorum. Lokasyon olarak oldukça güzel bir lokasyondayız. Merkezi bir lokasyondayız. Plaja 700 metre mesafede olduğumuzu sizlere söylemiştim. Süpermarketlere ve şehir merkezine buradan çok yakınız. Yani burada hem yaz ayları hem de kış aylarında rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Ailenizle, sevdiklerinizle Kuşadası'nda güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Kuşadası çünkü çok güzel bir yer. Hem İzmir'e yakınız, hem Söke'ye yakınız, hem Aydın'a yakınız. Lokasyon olarak, iklim olarak çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Yani ölmeden önce cennette olduğumuzu söyleyebilirim. Siz de aramıza katılmak istiyorsanız bir telefon kadar sizlere çok yakınım. Şimdi villamızın diğer cephesine geldik. Tabii biz ilk köşe olduğumuz için burada oldukça avantajımız var. Çünkü köşe evler her zaman daha müstakildir. Yani her yeri kendine aittir. Daha rahat edersiniz. En azından bu kısma oturduğunuz zaman önünüz tamamen komple açık burada. Tabii bu kısımda çam servileriyle kapatılmış. O yüzden burada oturduğunuz zaman da zaten sizi kimseler görmüyor. Hemen karşımızda bina var. Binamızda beyaz ve gri antrasit renkleri tercih edilmiş. Ve villamızın bir girişi olduğunda sizlere söylemiştim. Karşı tarafında görüyorsunuz bir kapımız daha var. Oradan da villamıza ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bu bölümde karşımda bir palmiye ağacı daha tercih edilmiş. Şimdi bu harika villamızın birinci katını birlikte tanıyalım. Villamızın şu anda en üst katına, yani birinci katına doğru çıkıyoruz. Bu arada burada tabii site olduğu için ve burada sitemizde bir havuz daha olduğu için arsa metrekaremiz bizim toplamda 415 metrekare tapuda hisse payımız var. Yani arsa payımız var. Ve villamızda 300 metrekare arsa içerisine inşa edilmiş. Havuzumuz 35 metrekare ve villamızda 285 metrekare kullanım alanına sahip, toplamda 3 katlı kapalı garajlı ve hamam, sauna, buhar odası gibi avantajlarımız var. Bu katı anlattıktan sonra en alt kata, o özel alanlara sizlere götüreceğim. Şimdi villamızın en üst katında ebeveyn yatak odasının içerisine geldik. Hemen benim tam karşı tarafımda tavanda klima sistemi Daikin tercih edildi burada ve VRF sistem olarak kullanıldı. Ve hemen karşı tarafında bu bölümümüzde bir yatak odamızın içerisinde bir tuvalet ve bir duş alanımız var. Hemen kısaca bir tanesini sizlere tanıtayım. Çünkü burada çok fazla tuvalet, banyo olduğu için hepsini tek tek anlatıp sizlere sıkmak istemiyorum. Girişte hemen karşı tarafında burada bir Hilton lavabomuz var. BM marka evgisi ve burada Arteva marka bataryaları tercih edilmiş. Bunlar da altın yaldızlı olarak düşünülmüş. Vitra marka gömme rezervuarlı tuvaleti ve hemen arka kısmıma geldiğim zaman da oldukça geniş bir duşakabinimiz var ve burada yağmurlama sistemi tavandan olarak tercih edilmiş. Yine bataryalarımız da vitra olarak düşünülmüş. Seramiklerimiz de yerler siyah, duvarlar beyaz olacak şekilde tercih edilmiş. Hemen sağ tarafıma döndüğüm zaman burada bir balkonumuz var. Ana yatak odasının ön tarafındaki balkona çıktığım zaman da burada oldukça önümün açık ve ferah olduğunu görebiliyorum. Yani sabahları uyandığınız zaman hemen karşı tarafında oldukça böyle villalarımız var. Bir şehir manzarasını görebiliyoruz. İçeri doğru döndüğümde sağ tarafımda duvarda görüyorsunuz İtalyan bir boya tercih edildiğinde burada görmüş olduk. Hemen koridora doğru dönelim. Yan tarafta bir yatak odamız daha var.
Yan taraftaki yatak odasını da isterseniz çocuk odası olarak veya misafir odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Yine odamızın içerisine girdiğimiz zaman bu odanın da kendine ait bir tuvalet ve bir duş alanı bulunuyor. Akabinde bu bölümde bir odamız var ve odamızdan da havuzu da görebiliyoruz. Ve kapı pencerelerimizin alüminyum olduğunu söylemiştim. Buna ek olarak da sinek diklerine kadar burada takılmış vaziyette. Koridora döndüğüm zaman koridorda çamaşır yıkama ve kurutma makinesi için bir yer planlandığını görebiliyoruz. Bu bölümde bir yatak odamız daha var. Yatak odasının içerisine girdiğim zaman yine bizim kendi havuzumuza bakıyor. Havuz ve alttaki kamerayı alanını görebiliyoruz ve karşı tarafında giriş yaptığımız kapının hemen arka kısmında ise bu bölümde bir tuvalet ve bir duş alanımız da burada konumlandırılmış. Şimdi bodrum katımıza gidiyoruz. Villamızın şu an bodrum katına geldik. Tabii en üst kata çıkarken uçan merdivenlerimiz vardı. Alt kata da salondan doğru iniş yapıyoruz. Ve hemen ön tarafında bir kapımız var. İsterseniz burayla üst katın bağlantısını bu kapı aracılığıyla kapatabiliyorsunuz. Yani kesebiliyorsunuz. Tabii bodrum kata indiğim zaman hemen ön tarafında oldukça güzel bir alanımız var. Aslında burası otopark alanımız. Yani 2 arabalık burada otoparkımız var. Ve aynı zamanda motosikletinizi ya da buraya böyle ATV'nizi ya da teknenizi, jet ski'nizi koyabilirsiniz. Hemen karşımdan burada bir bilardo masamız var. Ama tabii ki ev sahibi bunu alacağını söylüyor. Yani bir bakalım, yani buraya geldiğinizde eğer ki hani kısa zamanda gelirseniz ev sahibi bunu almamış olursa belki pazarlığın içerisinde de bu bilardo masasını da kaynatabiliriz diye düşünüyorum. Size de böyle tiyo vermiş olayım. Şimdi karşı tarafında burası camla kapatılmış. Yani sürmeli bir bölüm burası. Ön tarafımızda da hemen panjurumuz var. Kapalı panjurumuz tabii şu anda açık. Kapattığınız zaman da aracınız burada kalabiliyor. Ve hemen karşı tarafında merdivenimiz var. Merdivenimizin alt kısmında ise bir depolama alanımız var. Ve bu evde elektrikli merkezi süpürge sistemi olduğunu söylemiştim. Hemen karşı tarafında da bunun burada cihazı var. Bütün evdeki, yani bütün katlarda biraz önce göstermiştim var. Ve burada pislikleri toplanıyor. Buradan haznesini boşaltabiliyorsunuz. Karşı tarafında bir rafımız var. Fazlalık eşyalarınızı burada barındırabilirsiniz. Dibe doğru da devam ediyor. Kapılarımızda antresit üzerine altın yaldızlı olarak düşünülmüş. Bodrum katı temizlemek istediğiniz zaman da hemen şu kısımda karşımda bu kutu aracılığıyla burayı da temizleyebiliyorsunuz. Yani hortumunu takıp burayı temizleyebiliyorsunuz. Burada da bir mekanizma yeri var. Karşı tarafında burada dolabımız yer alıyor. Dolabımızın akabinde burada hemen görüyorsunuz bir kapımız var. Ahşap bir kapı. İçeri girdiğimizde burada farklı bir dünyaya geliyorsunuz. Hemen şurada bir butondan ben led lambalarını açayım. İçeriye doğru geldiğinizde hemen benim sağ kısmımda burada bir hamamımız var. Hamamda 2 tane kurnamız var ve sol tarafıma doğru baktığımda burada bir jacuzzi'miz var. 3 kişilik jacuzzi'miz burada yer alıyor. Bunun alt kısmında aslında şok havuzumuz vardı. Üst tarafına, şok havuzunun üstüne buraya jacuzzi yapıldı ve oldukça tazikli suyla böyle atıyor. Led lambaları da oldukça güzel görünüyor. Hemen burada yan tarafında bir buhar odamız var. Buhar odasının içerisine girdiğim zaman da pencereden jacuzzi alanını net bir şekilde gördüm. Sizlere ifade etmek istiyorum. Buradan çıkar çıkmaz hemen sağ tarafımda duş almak için burada bir duş yerimiz var. Şu şekilde duş başlığı da tavanda olarak tercih edilmiş ve bunun yan tarafında akabinde burada bir tuvaletimiz de bulunuyor. Tuvaletimizin hemen yan kısmında ise burada bir saunamız var ve saunamızın sobası da bu bölümde tercih edilmiş. Burada L1 bir kodlu saunamız da bulunuyor. Yine harika bir villa turunun sonuna geldik. Bu evin fiyatı için yorumlara link bırakıyorum. Aynı zamanda açıklamalara link bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Yani linke tıklayarak moderna.com internet sistemi üzerinden bu evin ve diğer satılık evlerin fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Bu evi beğendiyseniz de like'larınızı alırım. Fikirlerinizi yorumlarda görmek istiyorum. Sizce böyle bodrum kat alanları güzel mi? Siz de evinizde olmasını ister miydiniz? Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.